Evet arkadaşlar, bendeniz Hayalet İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu sefer sizlere evden sesleniyorum. Evet, başlığı yanlış okumadınız. Zengin oldum, para dağıtıyorum. Gerçekten dağıtıyorum. Nasıl olacağını anlatacağım size. Çok da anlatacak bir şey yok ama öncelikle videoya başlamadan önce lütfen bu videoda sizden çok büyük fedakarlık istiyorum. Bolca beğeni ve bolca güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ki videomuz ön plana çıksın, ana sayfaya çıksın ve sesimizi duyurabildiğimiz herkese duyurmaya çalışalım. Ve arkadaşlar böylece biz de yardımlarımızı ulaştırabilirim. Unutmayın, para dağıtıyoruz. Birazdan açıklayacağım nasıl olacağını. Şimdi Instagram sayfam var. Instagram sayfamı takip edin. Tamam, orada da Hayalet İsmail. Sonra ne var? TikTok var. TikTok'u takip edin. Orada da zaman zaman canlı yayınlar yapıyorum. Güzel paylaşımlarım oluyor. Buraları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi asıl konuya girmeden önce bakın, ben her seferinde tekrar uyarıyorum. Ne yaparsanız yapın, kim olursa olsun arkadaşlar, alan taramacılardan uzak duruyoruz. Uyduculardan uzak duruyoruz. Çubukçulardan, bak çubuktan değil, çubukçulardan uzak duruyoruz. Ve cinci hocalardan uzak duruyoruz. Ulan bir tane kaldı. Bu kim olsun? Bundan kim olsun? Bu kim? Fotoğrafçılar çıktı arkadaşlar. Fotoğrafını çekiyorlarmış. İşaret çözüyorlarmış. Bir sürü bir de bunlardan uzak durun. Çünkü bunların hepsi üç kağıt. Evet, inandım, ben şunu ettim. Biraz alan tarama olayında yani yok içine şunu koydum. Yok efendim pil taktım. Yok işte kafa cihaz taktım. Bunlara takılı kalmayın. Tamam mı? Bunların hepsi para tuzağı. Para kazanmak amaçlı yapılmış şeyler. Bunlara yamanmayın. Bunlardan medet ummayın. Alan taramaların hiçbiri 5 para etmez. İşe yaramaz. Bunlar hepsi çubuktur esasında. Çubuğun kıçına pin de taksan aynı. Cihaz da bağlasan, jet motorda taksan çubuktur. Sadece 2 telden ibaret. Git kaynaksın, elektrot al. Onu kıvır, o da aynı işi görür. Priz çubuk al, onu kıvır, o da aynı işi görür. Değişen bir şey yok. Ya da ne bileyim, bakır çubuk al, kıvır, o da aynı işi görür. Ha sen biraz ekstrem olsun, biraz hassas kaysın, güzel olsun diyorsan işte o zaman içine rulman ve bir tane boru giriyor. Bu tip çubuklardan alabilirsiniz. Bakın, çubukçularla uğraşmayın. Kendiniz çubuk alın da kendiniz alın, kendiniz kullanın. Çubukta işe yarayan şey insanın kendidir. Bu bir. Uydu görüntüsü diye bir şey yok. Tamamen palavra. Cinci hocalar yok oradaymış, yok buradaymış. Böyle bir yer tespiti yapma imkanları yok. O da palavra. Bunları unutun. Neye güveneceksin? Kendine güven. Cihazlara güven ve düzgün insanlara. Uzun zamandır bu YouTube'un içerisinde birazdan para dağıtıyoruz dedik. Ona geleceğim. Ayrılmayın. Çok ciddi şeyler konuşacağım. Biliyorsunuz uzun zamandır videolar çekiyorum. Yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıldır bıkmadan, usanmadan video çekiyorum. Tabi bakın, ben bu videoları çekerken lütfen başkalarıyla karıştırmayın. Bu arada kimseye de kötülemiyorum. Yanlış anlamayın beni. Sadece video çekmek için video çekmiyorum. Tamam, biraz ekstrem birisiyim. Konuşurken biraz daha işi abartıyorum. Ne bileyim, ses tonlarını bir anda yükseltiyorum. Bilmem ne yapıyorum falan peşmekan da. Ben tiyatro geçmişli bir insan olduğum için hoşuma gidiyor. Eğlenceli hale getirmek istiyorum bu define olayını. Kimse gerilmesin istiyorum. Eğlenelim arkadaşlar. Gülmek iyidir. Güldürmek iyidir. Bazı kendini bilmezler, şaklaban der, soytar der, bilmem ne der ama bu tiyatrodur arkadaşlar. Tamam mı? Bu tiyatrodur. Ben yaptığım bu işi tiyatral halde yapıyorum ki insanlar eğlenerek öğrensin ve işin gerçeğini görsün, akılda kalsın diye yapıyorum. Ve ben bu videoları çekerken ben ormanlık bir yerde oturuyorum. Çıkıp da benim arka dağımda çekmiyorum. Tamam, orada çektiklerim de var. Adam beni Şırnak'tan çağırıyor, ben Şırnak'a gidiyorum. Orada videomu çekiyorum. Takdir edersiniz, sırf video çekmek için de Şırnak'a gidilmez yani. Oradan geçiyorum Hakkari'ye. Olmadı Adana'ya. Bir bakıyorum kendimi Ordu'da buluyorum. Sonra Artvin'e gidiyorum. Olmadı tekrar Samsun'a dönüyorum. Sonra İzmir'e gidiyorum. Elime 2 gün duruyorum. Oradan tekrar çağırıyorlar. İstanbul, Tekirdağ'a gidiyorum. Bir bakıyorum Çorum'dayım. Çok fazla dolaşıyorum. Çok fazla. Bunu gözünüzün önünde yapıyorum. Ve gittiğim her yeri siz değerli takipçi kardeşlerim beni çağırıyor. Sizlerin gösterdiği yerlere gidiyorum. Ve bulduğunuz en elit, en güzel yerleri de benimle paylaştığınız için bugüne kadar gittiğim tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Eğer ben bu güveni size kazandırabildiysem ne mutlu bana. Geldiğimde eğer ki size bir nebze olsun bir şey öğretebildiysem, gerçekleri görmenizi sağlayabildiysem gerçekten ne mutlu bana. Bu adam ne konuşuyor deyip videonun ortasına gelenler, birazdan anlatacağım arkadaşlar. Para dağıtıyoruz olayını. Dolayısıyla bu kadar yeri görüyorum, geziyorum. Hitit uygarlığının dibine vurdum. Roma'nın dibine vurdum. Urartuların dibine vurdum. Hepsine gittim, Ağrısına, Kars'ına, Bingöl'üne, Erzincan'ına, Erzurum'una, Elazığ'ına. Hepsine gittim. Firikleri gördüm. Aklınıza gelmeyecek tüm medeniyetlerin mezarlarından yerleşim yerlerine, gömü geleneklerine kadar hepsini gördüm. Yetmedi, araştırdım, okudum, dinledim.
Gittiğim yerlerde kimler nasıl yüz kağıda uğramış, kimler neler bulmuş, kimler nerede ne yapmış, nasıl yapmış, sonucu ne olmuş, bunları da gördüm. Ve bu insanları dinledim. Atalarından, dedelerinden, analarından, babalarından, dayılarından, halalarından neler gördüler onları da gördüm. Görmediğim yok. Duymadığım hikaye kalmadı. Duymadığım üç kağıt, tezgah, bunlar da kalmadı. Bilmem ne tonuna, bilmem ne botuna, yok alan taramasına, bilmem nesine. Bunların hepsini ben birebir kullanıp, birebir çağırıp, kullandırıp üç kağıda uğrayan, mağdur olan insanlardan birebir duyarak bunu öğrendim. Bakın, gezdiğim, gördüğüm yerler yetmedi. Konuştuğum insanlar yetmedi. Siz değerli kardeşlerimden yine bana güvenerek gerek WhatsApp'tan, gerek şu an Telegram'ı kullanıyoruz. Telegram'dan, gerekse mailden, gerek Facebook, Messenger'dan, ya Letgo'dan bile ulaşan var. Öyle söyleyeyim size. Bir şekilde bana ulaşıp resimlerinizi, videolarınızı paylaştınız. Ben de size açık bir gönüllükle ve tüm samimiyetimle bunların yorumlamalarını yaptım. Hiç kimseden bununla ilgili parasal bir talepte bulunmadım. Yorumlamalarımı yaparken halen bunu yapmaya devam ediyorum. Doldu burası, doldu. Kafa doldu. Tamam mı? Doldu, taşıyor. Sığamıyor. Yani öyle bir hale geldim ki bir mezarı gördüğünüz zaman, tabii resimle videoyla o kadar olmuyor bu işte. Gördüğüm zaman iyi kötü oradan ne çıkabileceğini kestirebiliyorum yani. Bir işareti gördüğüm zaman iyi kötü işaretin kimi yaptığını, o işaretin bizi nereye yönlendirdiğini, yönlendiği yerden bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunu anlar hale geldim. Siz 40 yıl baksanız anlamazsınız ama ben şöyle bir bakışta anlıyorum. Niye? Ben o işareti defalarca görmüşüm Türkiye'nin dört bir tarafında. Defalarca görmüşüm o işaretten ne çıktığına şahit olmuşum. Şahit olanlarla defalarca konuşmuşum. O kadar kişiyle konuşmuşum ki şu anda karşılaştırmalarını yaparak doğruyu çok net bir şekilde görebiliyorum. Senin bir ömür çözemeyeceğin yeri lütfen yanlış anlamayın, bunu söylerken de tık diye çözülecek hale gelmiş. Tabii ki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Onun yanında arkadaşlar elimde bu cihazlar, yeraltı görüntülemesi var. Radarım var. EMF'm var, gradyometrem var, manyometrem var, OKM'nin cihazlarından. Yani cihaz çok fazla bende. Bakıyorum resme göre kime ne gerekiyorsa onu götürüyorum. Gerekirse drone götürüyorum. Gerekirse yılan kamera sokuyorum. Ama gittiğim yerde her şekilde olayı çözüyorum. Noktalıyorum. Ya vardır ya yoktur. Ve böylece üç kağıda uğramayın diye uğraşıyorum. Tek derdim bu. Benimle uğraşanlar olur. Unutmayın, birazdan dedik ya para dağıtıyoruz. Gerçekten böyle bir şey yapacağım. O yüzden ayrılmayın. Dinleyin. Çok uzatmayacağım. Ama tabii bir miktar konuşmak zor. Uyuyor musun oğlum sen? Uykum geldi ya. Ne uykun geliyor senin ya? Derste gibi hissettim Ders mi? kendimi. Allah seni kahretmesin. Siz de uyumayın, daha dinleyin. Adam uyuyorum. Sıcak mı oldu lan? Maaşlık mı? Yani, Şunu ben kapatıver ya. Sevgili kayınpederim. Kapatır mısınız? Kapandı mı? Yok. Daha. İyice bu baba hiç çocuğun kulağını bukmadın mı evde? Nihat'ın kulağını sıkmadın mı hiç? Çok. İyi sık o zaman ha. Onun kulağını sıkıyormuş gibi yaramazlık yapmış. Sıkıyorum. Daha sık. Tamam dur. Kırdın ya. Kırdı ya. Tamam yeter ya. Evet. Bunu da çekti mi? Tabii çekti daha. Vallahi göreyim sen. Küfür etmiyorsun ha. Sevgili kayınpederime burada selam söylüyorum. Kayınbabam tabii ki peder işi bize ait değil esasında. Neyse lan, ne diyordum ben ya? Oğlum Allah seni var ya, senin yüzünden oldu lan. Ne benim yüzüm oldu sana? Ne güzel konuşuyordum burada. Ben de ne güzel uyuyordum ya. Kafa gidiyor, adam sarımsak dikti. 2 dakikada işi mahvetti, burada ciddi laf ediyorduk ya. Of ya. Getirmeyeydin yok mu? Neyse, ne diyordum ben lan? Söylesene, ne diyordum hadi Allah aşkına. Ne bileyim, ne ne diyordum? dedim unuttum lan. Sen biliyor musun? Ha, o da bilmiyor. Şu şahısa Evet. sor. Siz biliyor musunuz? Elle tarif edin. Onlar da dinlemiyor. Arkadaşlar arkada cümbür cemaat ailem var. Onlar oradan bana böyle pişkin gülüyor. Allah seni kahretmesin. Yapıyorlar. Ben de buradan bu yayını yapmaya çalışıyorum. Evet, işin özü arkadaşlar. Her şey bilgiden kaynaklanıyor. Tamam mı? Ya her şey bilgiye dayanır. Bileceğiz. Eğer ki bir insan gelip de çok fazla atıyor, sallıyorsa, tamam mı? Yok 8 ton altın var, yok 5 ton altın var. Yalan söylüyor. Yani bugüne kadar emin olun o kadar yer gezdim. Ne 5 ton altın çıktı, ne 3 ton altın çıktı, ne 2 ton altın çıktı arkadaşlar. 1 ton? 1 ton bile çıkmadı lan. 1 ton bir şeyler çıktı tabii ki, elhamdülillah. Evet, ama 1 ton 10 ton çıkmadı. Evet, buradan o yapta bu şekilde malzeme olanlar. Öncelikle kaçak kazı yapmayın. İzinli kazı yapın. Biz ne buluyorsak izinli kazıyla buluyoruz tabii ki. Kaçak kazı yapmıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Devletin kanunlarına saygı duyuyor ve uyuyoruz. Kaçak kazıdan uzak duruyoruz. O yaptığı bir şekilde hasbelkaderde bir şeyler bulduysak bulduğumuz her şeyde ne yapıyoruz arkadaşlar? Unutmayın. Müzeye götürüyoruz. Ve bununla ilgili bir şeyler kazandıysak da bunların zekatını vermeyi unutmuyoruz. O yüzden malımızın zekatını veriyoruz. Kaç dakika oldu ya? 13 dakika oldu. Kaç kaç? 13. Hı? Ha? Anladım. La havle ve la kuvvete ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi saadete geliyoruz arkadaşlar. Evet, para dağıtıyoruz dedik ve böylece bu videonun herkese ulaşmasını sağlamaya çalıştık. Herkesi aydınlatmaya sağlamaya çalıştık. Biliyorum ki bu define sektöründe birçok kardeşim belli bir sıkıntılar yaşamış.
belli bir dara düşmüş. Bu dara düştüğü için de bir şekilde kalkarım ümidiyle define bulma peşine koşmuş. O yaptı bir şekilde herkes buna bulaşmış ve bir şeyler bulmaya çalışıyordur. Bunun farkındayız. Çünkü ben de aynı yollardan geçtim. Ben de çok koştum peşine, çok paralar harcadım. Ne paralar harcadım, onu çağırdım para, bunu çağırdım para. Emin olun servet harcadım bu işlerin uğruna. Ve sonunda akıllandım. Cihazlara ve kendime işaretlere, bilgiye ve ilime güvenmeye başladım. İşte ondan sonra hamdolsun bir şeyler elde etmeye başladık. Dolayısıyla çok gariban kardeşim var. Bana bu videolara başladığım ilk günden beri ulaşıyorlar. Herkese olumlu yanıt verebiliyor muyum? Hayır. Ama birçok kardeşime bugüne kadar birçok yardımlarda bulundum. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadar. Ve hala bulunmaya devam ediyorum. Bu videoyu hazırlamamın sebebi de yine bu yardımları yapabilmektir. Şimdi buradan siz değerli kardeşlerime sesleniyorum. Ama lütfen herhangi bir yardım derneği bana ulaşmasın. Çünkü yardım derneklerine herhangi bir bağışta bulunmuyorum. Ben sadece bizim camimizde zor duruma düşen kardeşlerime bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bu yardımları parasal yapmıyorum. Çok ekstrem durumlar olmadığı sürece. Neden yapmıyorum? Çünkü değerli kardeşlerim, tamam zor durumdasınız ama burada en büyük sıkıntı çeken ailelerimiz. Dolayısıyla ben istiyorum ki ailemiz ferahlasın. O yüzden gerek erzak, gerek giyim, gerekse işte kullanımla alakalı evin eksikleri varsa bu konularda yardımcı olmaya talibim. Zaten bunu yapıyorum ben ama bunu duyurmak istedim. Hani bugüne kadar lütfen yanlış anlaşılmasın, gösteriş olmasın, hani yanlış anlaşılmayayım adına bunları duyurmak istemedim. Ama baktım gördüm çok fazla. Dedim en azından duyurayım. Bu şekilde yardımına devam edeyim. O yüzden arkadaşlar benden yardım almak isteyen insanlar, değerli kardeşlerim, durumunuz gerçekten ama sıkıntıysa, ev geçiminde zorluklar yaşıyorsanız bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Yardım olan bizim camiadan kardeşlerimiz varsa bana ulaşabilirsiniz Instagram sayfasında. Hayalet İsmail yazıyorsunuz Instagram birleşik şekilde. Hayalet İsmail yazıyorsunuz Instagram'a. Takip ediyorsunuz. Oradan DM'den bana özelden mesaj gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ben de oradan yardımcı inşallah olacağım. Ama tekrar söylüyorum. Herkese olabilmem mümkün değil. O yüzden ben orada bir sıralama yapacağım. Sıralamada yetişebildiğim yere kadar da değerli kardeşlerime buradan durumlarına göre özel yardımlar göndermeyi istiyorum. Tekrar söylüyorum. Yardım talep eden kardeşlerimiz bana Instagram'dan Hayalet İsmail sayfama giriyorsunuz. Özelden mesaj gönderin. Elimden gelen yardım yapmaya çalışacağım. Ancak herkese yetişmem mümkün değil. O yüzden diğer takipçilerimden de yardım istiyorum. Diğer yardım talep eden kardeşlerimizin adına. Nasıl bir yardım? Parasal yardım istemiyorum. Kimsenin bana para göndermesini ya da falancanın hesabına para göndermesini istemiyorum. Bana yine Instagram'dan özelden ulaşabilirsiniz. Yardım etmek isteyen arkadaşlar. Bana deyin ki abi ben de çorbada tuzum olsun. Ben de bu camiada sıkıntı çeken kardeşime yardımcı olmak istiyorum diyorsunuz. Tamam mı? Bana bunu yazdığınız zaman benim yapacağım olay şudur. Erzak mı göndereceksin? Ya da evinde bir kullanmadığın temiz güzel bir giyim, kuşam, dolaptır, şudur budur yani her ne olursa böyle bir şey mi göndermek istiyorsunuz? Hediye çekimi vermek istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsanız onunla ilgili yardımcı olurum ben size. Bunu söylüyorsunuz. Ben de size yardıma, sizin istediğiniz şekilde bir yardıma ihtiyacı olan bir kardeşim varsa o kardeşimin adresini ve telefonlu bilgilerini vereceğim. Siz o kardeşime bu yardım etmek istediğiniz malzemeyi o kardeşimize ulaştırıyorsunuz. Bu kadar. Anlatabildim mi? Yani herhangi bir dedikoduya, yanlış anlaşılma meal vermek istemiyorum. Kimseden para istemiyorum. Sakın bana para falan göndermeyin. Bana erzak da göndermeyin. Benim size vereceğim kişilerin adreslerine bu erzakları gönderiyorsunuz. Tamam mı? Yardımınızı gönderiyorsunuz. O adresini ben size vereceğim. Böylece yardım kardeşimize ulaşmış olacak. Olayımız bu. Böylece bir danışma içerisinde olacağız. Kimseyi zorlamıyoruz. Ben yardımımı yapacağım. Ben yaparken de yine durumu iyi olan, yardım etmek isteyen kardeşlerim de bizim vasıtamızla, bizim başlattığımız bu akımla, kampanyayla yardım ulaşmış olacak bu kardeşlerimize. Bilmiyorum anlatabildim mi? Olayımız bundan ibaret arkadaşlar. Lütfen bu videoyu yayabildiğiniz kadar yayın. Ulaştırabildiğiniz yerlere kadar ulaştırın ve insanlara yardım edelim. Zor durumda olan kardeşlerimiz var. Bakın çok büyük borçlarınız olabilir. Her şey olabilir. Yani o borçları kapatmak çok zordur. Biz gelip o borçları kapatamayız. Ama en azından ailenizin bir nebze de olsun ferahlaması, sıkıntıdan kurtulması için biz yardım edebiliriz. Biz bize yeteriz. Sloganımız bu arkadaşlar. Biz bize yeteriz diyoruz. Ve lütfen maddi durumu iyi kötü yerinde olan arkadaşlar ama zekatınızdan ama sadakanızdan bir şeyler ayırın. Bana ulaşın. O ayırdığınız şeyi de biz yardıma muhtaç kardeşimize ulaştıralım. Ben aracı olacağım. Adresi telefonunu göndereceğim. Siz de o kardeşime yardım edeceksiniz. Sadece şunu istiyorum. Yardım isteyen hiçbir kardeşimizin ismini paylaşmayacağız. Yardım edelim derken onları da mahcup etmek istemiyoruz. Herkese açık yerden yardım talebinde bulunmayalım. Bunu sadece özelden bana gösterin. Sadece ben göreceğim. Ve en sonunda kim size yardım ulaştıracaksa
o görecek. Ben yardımı alan kardeşlerimden sadece kendinin olmadığı bir fotoğraf çekebilirlerse seviniriz. Çekemezse canları sağ olsun. Önemli değil. Kendiniz çekmek zorunda değilsiniz. Yardım aldığınıza dair bir fotoğrafını çekin. Bize gönderin. Hani insanlara da bizi yanlış anlamasın, yardım ettiğimiz belli olsun diyerekten. Biz sadece ili paylaşırız. Ancak yardım eden her kardeşimi ben video yapacağım. Bir bir açıklayacağım. Şu kardeşim yardım etmiştir. Şu kadar kişiye, bu kardeşim bu kadar kişiye, bu kardeşim bu kadar kişiye yardım etmiştir diye duyuracağım. Ama benimkini duyurma derseniz de duyurmayacağım. Ne kadar yardım ettiği konusunda da yine sizin isteğinize göre söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, bununla ilgili detaylar için yine bana ulaşabilirsiniz diyorum. Lütfen yorumlara abuk subuk şeyler yazmayın. Çekemeyenler olacak. Tutup da abidik gubidik salak saçma şeyler yazacaklardır. Tamam mı? İyi niyetimizi suistimal etmeyin. Burada güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, benden bu kadar diyorum. Unutmayın, videoyu ne kadar çok beğendiniz, ne kadar aşağı yorum yaptınız o kadar iyi. Yardım isteyen ve yardım edecek olan tüm kardeşlerim, Instagram sayfam Hayalet İsmail'den bana özelden ulaşın. Biz bize yeteriz. Hoşçakalın, bende kalın. Çıkmaz. Allah. Büyük. Kasada çıkmayabilir. Bakın 2.90, 2.89. Bu iş böyle biraz daha beraber olsa da bu